Hazbin Hotel 1. sezon 3 ve 4. bölüm oldukça ilginç karakterlerle ve melekleri öldüren silahları gördüğümüz acayip bir bölümdü. Bu videoda ise hem diğer yeni karakterlerin hikayelerine hem de meleği öldüren kişinin neden öldürdüğü, gerçekte kim olduğu, hangi silahlar ile öldürdüğü konusunu konuşacağız. Sadece şu bilgiyi versem ne kadar önemli biri olduğunu anlarsınız. 1. bölümde meleğin kafasını koparan düşmüş meleklerden biri. Bir de Lucifer hangi bölümde gelecek, kim seslendirecek bunları konuşacağız. Ancak bu benim fikrim. Sanki 3 ve 4. bölümler diğer bölümler gibi etkili değildi. Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Gelelim diğer bölümleri incelediğim videolarıma. Açıkçası toplamda 200'den fazla yorum alan videolarımda acayip teoriler gördüm. Merak etmeyin, neredeyse hepsini okuyorum ve birçoğuna da cevap veriyorum. Bu videolarımın altında yorum yazanlara selamlar olsun. Aynı zamanda Discord sunucuma gelenlere ve bu alanda teoriler üretenlere çok teşekkür ediyorum. Bu videoda ise özellikle teori üreten insanların yorumlarını ve gözden kaçırdığım detayları bana söyleyen takipçilerim ile birlikte yapacağım. Bu yüzden özellikle bu bölüm ve karakterler hakkındaki yorumlarını, soruları ve düşüncelerini yazmayı unutma. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen abone olabilirsin. Sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Geçenki videomda Alistair'ın bir şeyler planladığını ve Lilith ile birlikte bir bağlantısı olduğu teorisini atmıştım. Bunu beğenen insanlar da bu teorimi mantıklı buldu. Çünkü özellikle Alistair'ın gitmiş olduğu toplantıda Zestial derebeyi ile konuşmasında şu cümleleri söyler. "Ben sadece hak edilmiş bir izin aldım." Bu cümle Lilith ile bağlantısının var olabileceği kanısını daha da körüklüyor. Gelelim bu bölümde gördüğümüz, kim görse korktuğu acayip bir varlık olan Zestial'a. Zestial oldukça bilge biri olduğu ve mantıklı yaklaşmayı tavsiye eden bir Overlord. Bunu şu cümlesinden anlayabiliriz. Meleğin kopmuş kafasını masaya attıklarında, bu savaşa koşalım dediklerinde Zestial, bunun nasıl yok olduğunu bilmiyoruz. Belki de bir iblisin eliyle değil, bilmeden savaşa koşarsak bir ayaklanmaya cüret ettikleri için tüm cehennemi temizlemezler mi sorusunu sorar. Bu bağlamda karakteri incelediğimizde ise sonuçlar oldukça ilginç. Zestial erken modern İngilizceyi anımsatan arkaik bir lehçede konuşuyor. Çok sofistike bir konuşma tarzı var ve Velvet'in de onunla alay ettiği gibi kolayca sinirlenmek yerine genellikle öfkesini koruyor. Biraz önemsiz olduğu gösterilse de hakaret etmeden önce Velvet'in cümlenin ortasında sözünü kesmek için yüksek sesle çayını yudumluyor. Bu davranış ve İngilizce konuşması bir arkadaşım olan Rat ekibinden Ensar, bu Overlord'un 1500 yıllarda öldüğü ve yaşayan en eski günahkar olduğunu söyledi. Şöhreti o kadar fazladır ki derebeyleri dışında iblisler ondan korkar. Yanından her geçen saklanır veya siner. Onu görmek bir sivilin korkudan kendini ateşe vermesine neden olur. İlerlemiş yaşına yakışır şekilde Zestial son derece sabırlı ve temkinlidir ve Velvet'in bu davranış olası yansımalardan korktuğu için öldürülebileceğine dair kanıt verilmesine rağmen hemen harekete geçmemeleri gerektiğini söyler. Kendisi Lucifer ve Carmilla ile arkadaştır. Gelelim Carmilla'ya. İşte bu karakter bambaşka bir tür. Çünkü o düşmüş bir melek. Carmilla cennetten düşüşünün ardından gurur yüzüğüne göz kulak olması, suikast görevlerini yerine getirmesi ve cehennem kralı için önemsiz görevler yapması şartıyla ruhunu tarif edilemez güçleri için Lucifer'a satan bir melekti. Sonunda Carmilla endüstri olarak bilinen melek silahları üreten ve pazarlayan kendi özel şirketini kurdu ve bu da ona giderek tüm iblis sınıflarından korkulan ve saygı duyulan bir statü kazandırdı. Derebeyleri arasında masanın başı olarak kabul edildi ve onların tüm saygısına sahip oldu.
3. bölümde Zestial ile yaptıkları konuşmada bazı silahlar görürüz. Bu silahlar parlayan cinsten, yani melekleri bile öldürebilen kutsal silahlar. Zaten meleği öldüren kişinin Carmilla olduğunu öğreniyoruz. Ancak nedeni ise oldukça manidar. Çünkü kızlarını korumak için öldürdüğünü ve onlar için her şeyi yapabileceğini söylüyor. Bu bağlamda şunu anlıyoruz. O melek kızlarını bulmuş ve tam öldüreceği sırada Carmilla kızlarını korumak için o meleğin kafasını koparmıştır. Tabi bu büyük bir sorun. Çünkü eğer melekler öldürülebiliyorsa herkes bu savaşa girmek ister. Ancak bu cennet ve cehennem arasında yaşanacak savaştan kimsenin kazanamayacağı bir çatışma çıkmasına neden olur. Carmilla şarkı söylerken kimse bundan kurtulamaz. Her iki taraf da çok büyük kayıplar verir diyor. Benim anlamadığım, bu evrenin tanrısı ne yapıyor arkadaşlar? Tüm bunlar olurken kendisi herhalde sessiz kalmayı tercih ediyor. Zaten zamanında tanrılık koltuğunu Azrail'e bırakmıştı. Bu sebeple tüm bu katliamlar meydana gelmesinin asıl nedeni de Tanrı'nın kendisi değil mi? Neyse, herhalde ilerleyen bölümlerde varlığını hissettirir diye düşünüyorum. Gelelim bizim Lucifer'e. Ne zaman göreceğimize ve kimin seslendireceğine. Kendisi 5. bölüm ile itibaren bizleri karşılayacak. Aynı zamanda Alistair ile bir konuşma yapacak. Seslendiren kişi ise hepimizin bildiği Ali Seyitoğlu. Yani Faruk dublajını yapan kişi. Şimdi bu biraz eleştiri olacak ama Ali daha çok komik dublajlara uygun bir ses tonu var. Lucifer gibi korkulması gereken bir karakterin dublajını yapması belki de bizim Lucifer'a karşı korkumuzu, saygımızı öldürebilir. Bence Zestial'ı seslendiren daha tok ve korkulu bir sesi var. Tabi bu benim görüşüm. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Son olarak benim pek etkili görmediğim ama hayat hikayesini öğrendikten sonra dikkatimi çeken Husk karakteri. Bu karakter de eskiden bir derebeydi. Bu görevi ise sanırsam kumar ile alakalı bir işti. Ancak bir gün Alistair ile kumar oynarlarken güçlerini kaybetti ve Alistair'ın bir kölesi oldu. Ruhunu satan Husk tüm güçlerini de kaybetti. Bu bilgiyi aslında bir takipçim tarafından Discord sunucumda verildi. 4 yıl önceki pilot bölümünde 22. dakika 54. saniyesinde Husk'ın kanatlarını ve şapkasının olduğu ve ruhunu kaybettiği kısmı gösterdiklerini söylemişti. Ben de buna baktığımda ise teorisine katıldım. Açıkçası bu karaktere çok üzüldüm ama Alistair'a karşı ise bir tık korku da sarmadı değil. Bir boklar karıştırıyor bu karakter ama tam çözemedim. Bakalım hayırlısı diyelim. O yüzden sizin bu konu hakkındaki yorumlarınızı da merak ediyorum. Bence buraya kadar izlediysen de videomu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve bana destek için videomu beğenebilirsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Pişt, buraya kadar izleyen sevgili takipçim, sana tekrardan çok teşekkür ediyorum ve bu sana bir bonusum olsun. Yarın yeni bir videom gelecek ve eğer tam olarak tamamlayabilirsem Ejderhanı Nasıl Eğitirsin gerçek hikayesinin 3. bölümüyle sizin karşınıza çıkacağım. Bu yüzden bildirimlerini açmayı unutma. Hadi bakalım, seviliyorsun.